Define ve Arkeoloji YouTube kanalına hoş geldiniz değerli dostlar. Bu videomuzda tamamen gerçek kayıtlardan sizlere aktaracak olduğum 1876 ve 1919'da Trabzon vilayetindeki meşhur eşkıyalardan bahsedeceğim. Bu izleyecekleriniz tamamen gerçek kayıtlardır. Farklı illerin ve bölgelerinde aynı şekilde kayıtlarını sizlerle, eğer isterseniz ve yorumlardan da belirtirseniz paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın. Videomuza geçmeden önce beğenilerden desteklerinizi göstermenizi rica ediyoruz. Haydi videomuza geçelim. Osmanlı Devleti 18. yüzyılın ortalarından itibaren kaybedilen savaşların etkisiyle sosyal ve ekonomik olarak pek çok problemle karşı karşıya kalmıştır. Bu problemler Trabzon vilayeti dahilinde de belirgin bir şekilde gözlemlenmiştir. Trabzon ve çevresinde bu sosyal ve ekonomik problemlerin bir uzantısı olarak meydana gelen eşkıyalık olaylarını konu alan bu videoda 19. yüzyılın son çeyreği ve 20. yüzyılın başlarını kapsayan dönemde meydana gelen eşkıyalık olaylarında ön plana çıkan isimler üzerine yoğunlaşılmıştır. Arşiv belgeleri doğrultusunda incelenen olaylardan, bölgedeki asayişi olumsuz etkileyen eşkıyalık faaliyetlerinin neler olduğu, bu olaylarda eşkıyaların bireysel veya kitlesel olarak nasıl hareket ettiği, eşkıyaların yakalanması için devletin hangi tedbirleri aldığı açıklanmaya çalışılmıştır. Bu videoda meşhur eşkıya reisleri olarak bölgede korku salan şahısların Trabzon vilayeti sınırları içinde mi yoksa başka bir vilayette mi ikamet ettikleri, coğrafi yapının eşkıyaların kaçmasında ve saklanmasındaki etkisi, vilayetteki eşkıyalık faaliyetlerinin ele alınan tarih aralığında bir artış gösterip göstermediği, artış görünüyorsa bunun nedenleri ele alınmıştır. Çalışmanın odaklandığı bir diğer husus ise eşkıyaların bölgede yaşayanlar veya idareciler tarafından desteklenip desteklenmediklerinin sorgulanmasıdır. Literatürdeki çalışmalarla birlikte arşivdeki belgelerinin kullanımıyla ortaya çıkardığımız bu çalışmada ise daha önceki çalışmalarımızda bahsedilmemiş veya yalnızca bir bakış açısıyla değerlendirilmiş olan eşkıyalar yeniden ele alınarak değerlendirilmiştir. Bu amaçla Miçanoğlu Hüseyin, Hekimoğlu, Sandıkçıoğlu Şükrü gibi bazı eşkıyalar hakkında doğum tarihleri, nereli oldukları gibi konularda yeterli belge ve bilginin bulunması nedeniyle bu eşkıyalara daha ayrıntılı yer verilirken, Yako, Çavdar gibi bazı eşkıyalar hakkında hem literatürdeki çalışmalarda konu edilmemiş olmaları hem de arşivde onlarla ilgili belgelerin sınırlı olması nedeniyle daha az yer verilmiştir. Bu videoda ayrıca daha çok kırsal alanlarda faaliyet gösteren eşkıyalar konu edilmiş, şehirlerde kabadayı olarak nitelendirilen ve eşkıyalara benzer özellikler taşıyan kişiler konunun kapsamı dışında tutulmuştur. Yine 1876 ile 1919 arasında bir tarih sınırlaması yapıldığından, 1919 yılından itibaren askerden kaçarak, bölgedeki meşhur eşkıyalardan biri olarak türkülere konu olan, güpürnamıyla bilinen eşkıya, konunun kapsamı dışındadır. Eşkıyalığın artmasının nedenleri. Trabzon vilayetinde eşkıyalığın artmasının nedenlerine bakacak olursak, burada ilk olarak idari yapıda meydana gelen değişimlerin etkisinden bahsetmek gerekir. Ele aldığımız tarih itibariyle vilayete bağlı Canik, Lazistan ve Gümüşhane sancaklarının idari yapısı çeşitli nedenlerle değişime uğramıştır. 19. yüzyılın son çeyreğinde meydana gelen savaşlar nedeniyle vilayete bağlı sancak ve kazalarda bir takım idari değişiklikler meydana gelmiştir. 1877 ve 1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Erzurum vilayetinin sınırlarında meydana gelen küçülme ve vergi gelirinin düşmesi üzerine Bayburt sancağı oluşturulmuştur. Bu değişikliklerden Gümüşhane sancağı da etkilenmiş, Şiran ve Kelkit kazaları Bayburt sancağına bağlanmıştır. Bu iki kazanın Bayburt sancağına bağlılığı çok uzun sürmemiş, 2 yıl sonra tekrar Gümüşhane sancağına bağlı hale gelmiştir. Bu değişiklikler sonucunda Gümüşhane sancağı 1888 senesinden itibaren Merkez Gümüşhane, Şiran, Kelkit ve Torul olmak üzere
toplam 4 kazadan oluşan bir idari birimdir. Osmanlı-Rus Harbi sonrasında meydana gelen idari değişikliklerden biri de Batum'un Rusya'ya bırakılması sonucunda Lazistan Sancağı'nın merkezinin günümüzdeki Rize olmasıdır. Böylece Lazistan Sancağı 14 Mart 1879 tarihinden itibaren merkez Rize, Atina, Pazar, Hopa olmak üzere 3 kazadan oluşan bu yapısıyla Cumhuriyet dönemine kadar idare edilmiştir. Canik Sancağı ise 1872'de Trabzon vilayetinden ayrılarak müstakil bir liva şeklinde idare edilmeye başlamıştır. Eşkıyalık faaliyetlerinin bölgede ortaya çıkmasında ve artmasında, kişilerin kendi aralarında yaşadıkları husumetin bir tartışma esnasında başka kişilerin de olaya müdahale etmeleriyle büyümesi ve genellikle de cinayetle sonuçlanması etkili olmuştur. Bu çalışmada ele alınan Hekimoğlu ve Micanoğlu gibi meşhur eşkıyaların dağa çıkmaları böyle hadiselerle başlamıştır. Ancak bu durum fazla uzun sürmemiş, Canik Sancağı 1877'de tekrar vilayete bağlanmıştır. 1910 yılında yeniden vilayetten ayrılarak müstakil bir şekilde idare edilmiştir. 19. yüzyılın sonlarında meydana gelen Osmanlı-Rus Savaşı'nın etkisiyle merkezi otoritenin sarsılması ve buna bağlı olarak Trabzon vilayetinin idari yapısında meydana gelen değişiklikler, bölgede otorite boşluklarının ortaya çıkmasına, buna bağlı olarak da eşkıyalık olayların artmasına neden olmuştur. Toplumun gündelik hayatını etkileyen problemlerin Trabzon vilayetinde eşkıyalığın ortaya çıkmasında belirgin bir etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar arasında göç olayları ve ekonomik problemler ilk sırada gelmektedir. 19. yüzyılda meydana gelen savaşlar sonucunda yaşanan göçlere bağlı olarak bölgenin nüfusunda dalgalanmalar meydana gelmiştir. İnsanların yaşam şartlarının değişmesine neden olan göç olayları, iktisadi sorunları da beraberinde getirmektedir. Vilayet genelinde eşkıyalardan bazılarının bölgenin ileri gelenleri ile yaşadıkları husumet nedeniyle silahlanarak şaki oldukları söylenebilir. Toplumda adalete olan güveni sarsan durumların yaşanmasıyla birlikte kendi adaletini sağlama isteği eşkıyalık olaylarının artmasındaki bir başka etkendir. Sosyal ve iktisadi nedenler dışında kişilerin çalışmadan hızlı bir şekilde para kazanma istekleri, ahlaki olarak suç eğiliminde olmaları gibi nedenler de eşkıyalığın ortaya çıkmasında ön plana çıkmaktadır. Eşkıyalık faaliyetlerinin bölgede ortaya çıkmasında ve artmasında, kişilerin kendi aralarında yaşadıkları husumetin bir tartışma esnasında başka kişilerin de olaya müdahale etmeleriyle büyümesi ve genellikle de cinayetle sonuçlanması etkili olmuştur. Bu çalışmada ele alınan Hekimoğlu ve Micanoğlu gibi meşhur eşkıyaların dağa çıkmaları böyle hadiselerle başlamıştır. Daha sonrasında devlet tarafından yakalanmamak için dağlarda saklandıkları süre içerisinde yeni suçlara karışarak bölgede korku salmaya başlamışlardır. Coğrafi yapının eşkıyalığın artmasında olmasa da eşkıyaların kaçmasında ve saklanmalarında oldukça önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Trabzon vilayetinin coğrafi olarak eşkıyaların saklanmalarına elverişli olması, eşkıyaların yakalanmalarını geciktirmiştir. Bununla birlikte eşkıyalık faaliyetlerinin artmasında olumlu hava şartlarının da belirgin bir etkisi vardır. Nitekim eşkıyalar özellikle yaz mevsiminde yaylalara çıkılan bölgelerde faaliyetlerini sıklaştırmışlardır. Meşhur eşkıyalar, meşhur eşkıyaların büyük bir bölümü hakkında işledikleri suçlar sonrasında bölgeden gelen meşhur eşkıyaların büyük bir bölümü hakkında işledikleri suçlar sonrasında bölgeden gelen şikayetler, mağdurların kaçan eşkıyalarla ilgili yazdıkları dilekçeler, bölge yönetiminin İstanbul ile yaptığı yazışmalardan hareketle önemli bilgilere ulaşılabilmektedir. Ancak bazı eşkıyalar bölgede adını duyurmuş olmasına rağmen hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Hakkında yalnızca yakalandığına dair tutulan kayıtlar vesilesiyle bilgi edinebildiğimiz meşhur eşkıya Laz İsmail bunlardan biridir. Laz İsmail'in
Fatsa kazasında bölgedeki askerler tarafından ölü olarak ele geçirildiği bilinmektedir. Hakkındaki bilgiler sınırlı olsa da bölgede meşhur eşkıya olarak anılması birçok suça karıştığını ve bu nedenle de bölge ahalisi tarafından meşhur eşkıyalardan biri olarak anıldığını göstermektedir. Micanoğlu Hüseyin, 1858 yılında Giresun'un Keşap nahiyesine bağlı Engüz, Dokuztepe köyünde doğmuştur. Micanoğlu'nun eşkıyalığa başlaması ile ilgili görüşlerden biri şöyledir. Giresun'da medrese eğitimi aldıktan sonra arkadaşları ile birlikte medreseye gizlice kadın getirmesi nedeniyle 1881 yılında medreseden atılmıştır. Daha sonrasında askere alınmış ancak buradan firar etmesiyle birlikte hayatı tamamen değişmeye başlamıştır. Askerden döndükten sonra dayısı Yakupoğlu Şükrü'nün yanına gelmiş ve burada bir kadın yüzünden yaşanan kavga sırasında Kalafatoğlu Memiş Hoca Micanoğlu tarafından öldürülmüştür. Bu olay sonrasında firar ederek eşkıyalığa başlamıştır. Diğer bir görüşe göre ise Micanoğlu askerlik yaptığı sırada nişanlısı Emine'nin Memiş Hoca'nın oğlu ile evlendirildiğini duyar ve askerden kaçar. Köye geldiği duyulunca eski nişanlısı Emine, Micanoğlu'nun karşısına dikilir. İkili arasında kavga başlar ve bu sırada Memiş Hoca kavgaya karışır. Micanoğlu kavga sırasında bıçağını çıkararak Memiş Hoca'yı öldürür ve Hamaloğlu Hasan tarafından tutularak güvenlik güçlerine teslim edilir. Çıkarıldığı mahkemede 18 yıl hapse mahkum edilen Micanoğlu bu kez de hapisten firar eder. Bu görüşler arasında Memiş Hoca'nın öldürülmesi ve meselenin bir kadın nedeniyle başlaması gibi ortak noktalar bulunsa da sonuçları itibariyle farklı iki durum ortaya çıkmıştır. Tarafımızca yapılan bu define ve arkeoloji videomuzdaki çalışmada hapishanede yaşanan firar olayları ele alınmış. Ancak Micanoğlu'nun hapisten kaçtığına dair bir kayda rastlanmamıştır. Dolayısıyla ilk durumun yaşanmış olması daha muhtemel görünmektedir. Giresun'un meşhur eşkıyalarından olan Micanoğlu Hüseyin, bölgede 1880'li yıllarda faaliyet göstermiştir. Bu eşkıya, karıştığı olaylarla birlikte vilayeti hem asayiş yönünden olumsuz etkilemiş hem de bölge ekonomisine zarar vermiştir. Eşkıyalığa başladığı ilk dönemlerde güvenlik güçlerine yardım ederek peşine düşenleri yakalayarak öldürmeye başlar. Bölgedeki faaliyetlerini artırdıktan sonra çetesine yeni birilerini eklemeye başlar ve o sırada bir olay nedeniyle firar etmiş olan Gotkile namıyla bilinen Köroğlu isimli şahsa haber göndererek yanına çağırmıştır. 6 Temmuz 1887 tarihinde Karahisarı Şarki taraflarında yabancılar tarafından işletilen madenin müdürünü tehdit ederek madenlerin Trabzon'a taşınmasına engel olmuştur. Micanoğlu Hüseyin ile ilgili define ve arkeoloji tarafından Osmanlı arşiv belgelerinin yanı sıra İngiliz Ulusal Arşivinde yer alan belgelerin kullanımıyla yapılan çalışma oldukça kapsamlıdır. Burada maden müdürü J.H. Twelvetrees ve Micanoğlu Hüseyin arasında çıkarılan madenin kıyıya ulaştırılması, madene dışarıdan gelen gıda maddelerinin gelişi gibi birçok konuda yaşanan anlaşmazlıklar silsilesi ele alınmıştır. Bütün bunların Micanoğlu Hüseyin'in bölgede ün kazanmasını sağladığı ve Osmanlı yöneticilerinin bu durum karşısında gerekli önlemleri alamadığı ve eşkıyaları bir türlü yakalayamadığı vurgulanmaktadır. Bu durum üzerine Şaki'nin bir an önce yakalanabilmesi için takip birlikleri görevlendirilmiştir. Micanoğlu'nun maden müdüründen haraç istemesi ve müdürün bunu kabul etmeyerek madenin suyunu kesmesi ikili arasındaki husumeti başlatmıştır. Bu olay neticesinde Micanoğlu'nun bir türlü ele geçirilememesi bölgedeki ününü artırmış, aynı zamanda haraç meselesiyle ilgili bir de türkü yakılmasına neden olmuştur. Bu eşkıya kayıtlarının devamı vardır. Ama maalesef tek bir videoda paylaşılacak kadar kısa olmadığından devamını bir sonraki videolarımızda kaldığımız yerden sizlerle paylaşacağız. Destekleriniz için şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum.